Merhaba korku severler. Bugün sizleri Amerika'nın en ürkütücü yerlerinden biri olan Waverly Hills Sanatoryum'a götüreceğim. Tüberküloz salgını sırasında binlerce insanın hayatını kaybettiği bu yer, ölüm ve acının hüküm sürdüğü bir hastane olarak tarihe geçti. Şimdi bu lanetli binanın korkunç geçmişini ve paranormal olaylarını birlikte keşfedelim. Hazırsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Waverly Sanatoryum 1910 yılında Louisville, Kentucky'de tüberküloz hastalarını tedavi etmek için inşa edildi. O dönemde beyaz ölüm olarak bilinen tüberküloz birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül bir hastalıktı. Waverly Hills, hastaların izole edilip tedavi edilebileceği bir yer olarak hizmet veriyordu. İlk olarak küçük bir hastane olarak inşa edilen bu yapı, tüberküloz vakalarının artmasıyla birlikte 1926 yılında 5 katlı büyük bir sanatoryuma dönüştürüldü. Bu genişleme hastaların tedavisi için daha fazla alan sağladı. Ancak aynı zamanda daha fazla trajediye de ev sahipliği yaptı. Waverly Hills Sanatoryum, tüberküloz salgını sırasında yaklaşık 63 bin hastanın öldüğü bir yer olarak biliniyor. Araştırdığım kadarıyla ölen hasta sayılarında çelişkili bilgiler var. Fakat net bir sayıya ulaşmak gerçekten çok zor. Bazı hastane kayıtlarında ölü sayısının çok daha az olduğu yazsa da birazdan bahsedeceğim cenaze nakil sisteminde sayıların gizlenme ihtimali olabileceğini de düşünüyorum. Hastalar modern tıbbın yetersiz olduğu bir dönemde acı verici tedavi yöntemlerine maruz kaldılar. Bu yöntemler arasında akciğerlerin genişletilmesi için kaburgaların kesilmesi gibi korkunç işlemler de vardı. Hastane o dönem tüberkülozun tedavisinde kullanılan bazı deneysel ve bazen de acımasız yöntemlere sahne olmuştu. Örneğin hastaların akciğerlerinin havalandırılması için kaburgalarının çıkartılması veya balon torbası tedavisi gibi yöntemler uygulanmıştı. Bu yöntemler genellikle hastaların acı çekmesine ve çoğu zaman da ölümüne neden olmuştu. Sanatoryumun koridorları acı dolu çığlıklarla dolup taşarken ölüm neredeyse günlük bir rutin haline gelmişti. Sanatoryumun en ürkütücü bölümlerinden biri ölüm tüneli olarak bilinen 150 metrelik bir koridordur. Bu tünel ölülerin hastane dışına taşınması için kullanılıyordu. Böylece diğer hastalar moral bozukluğu yaşamıyordu. Ölüler için olan bu kapalı tünel hastaneden tepenin dibindeki demir yolu raylarına kadar uzanıyordu. Motorlu bir ray ve kablo sistemi kullanılarak cesetler gizlice bekleyen trenlere indiriliyordu. Bu, hastaların hastaneden kaç kişinin ceset olarak ayrıldığını görmemeleri için yapılıyordu. Doktorlar, hastaların ruh sağlığının fiziksel sağlıkları kadar önemli olduğuna inanıyordu. Tünelde çalışan görevliler burada birçok paranormal olay yaşadıklarını bildirmişlerdi. Özellikle geceleri tünelden gelen tuhaf sesler ve gölgeler birçok insanın tüylerini ürpertmiştir. Görevliler tünelin içinden geçerken aniden üşüme hissi, bilinmeyen kaynaklardan gelen fısıltılar ve açıklanamayan gölgeler gördüklerini rapor ettiler. Bu tünel sanatoryumun en korkutucu bölgelerinden biri olarak bilinir ve ziyaretçiler arasında büyük bir merak konusu olmuştur. Waverly Hills Sanatoryum, paranormal araştırmacıların ilgisini çeken birçok hayalet hikayesine ev sahipliği yapıyor. En bilinen hayaletlerden biri, hastane çatısında oynadığı söylenen küçük bir kız çocuğunun hayaleti. Mary olarak bilinen bu küçük kızın hayaleti birçok kez çatıda ve çevresinde görüldüğü iddia edilmiştir. Ayrıca koridorlarda dolaşan hemşirelerin ve eski hastaların ruhları da sıkça görülmektedir. Paranormal araştırmacılar burada gerçekleştirdikleri araştırmalarda birçok garip ses ve görüntü kaydettiler. Özellikle 4. katta bulunan odalardan birinde Timmy adında küçük bir çocuğun hayaletinin oyun oynadığına inanılır. Ziyaretçiler bu odaya top getirdiklerinde topun kendi kendine hareket ettiğini görmüşlerdi. Eğer koridorda bir top yuvarlarsanız Timmy'nin topu size geri yuvarlayacağı söylenir. Ayrıca eski bir hemşirenin 502 numaralı odada intihar ettiği de anlatılır. Ve bu odada bulunanlar garip bir enerji hissettiklerini ve rahatsız edici görüntüler gördüklerini söylüyorlar. Hikayeye göre 1928'de 502 numaralı odada bir hemşire ölü bulundu.
Görevliler odaya girdiklerinde kadının kendisini aydınlatma armatürüne asarak intihar ettiğini gördüler. Hemşire öldüğünde 29 yaşındaydı, evli değildi ve hamileydi. Muhtemelen bu durumdan dolayı yaşadığı depresyon onu kendi hayatına son vermeye yöneltmişti. Cesedi bulunana kadar o odada ne kadar süre asılı kaldığı bilinmiyordu ve bu 502 numaralı odayla bağlantısı olan tek trajedi olmayacaktı. 1932'de aynı odada çalışan başka bir hemşire çatı terasından atlayarak öldü. Kimse neden bunu yaptığını bilmiyor gibi görünüyordu. Ancak birçok kişi terastan itilmiş olabileceği ihtimalini düşünüyordu. Bunu gösteren bir kayıt yok fakat söylentiler hala devam ediyor. Bunlara ek olarak binanın arkasında tabutları bırakan cenaze arabası, yardım için ağlayan ve bilekleri kanayan kadın gibi hayaletlerin yaşadığına dair hikayeler dolaşmaya başladı. Ziyaretçiler çarpan kapılardan, sanki binada hala elektrik varmış gibi pencerelerdeki ışıklardan, boş odalardan gelen garip seslerden ve ürkütücü ayak seslerinden bahsettiler. Mutfakta yürürken görülen beyaz önlüklü bir adamdan ve bazen odaya yayılan yemek kokusundan da bahsediliyordu. Mutfak kötü durumdaydı. Kırık pencereler, düşen sıvalar, kırık masalar ve sandalyeler ve akan çatıdan kaynaklanan su birikintileri ve molozlarla doluydu. Kafeteryada pek iyi durumda değildi. Birçok kişi odada ayak sesleri, kendi kendine kapanan bir kapı ve havada taze pişmiş ekmek kokusu olduğunu bildirmişti. Birçok paranormal araştırmacı ve ekip Waverly Hills Sanatoryumu araştırmak için buraya gelmiştir. Özellikle Ghost Hunters ve Ghost Adventures gibi popüler televizyon programları bu mekanı ziyaret ederek yaşadıkları paranormal deneyimleri kaydetmişlerdi. Bu araştırmalar sırasında açıklanamayan sesler, gölgeler ve hareket eden nesneler gibi birçok paranormal aktivite gözlemlenmiştir. Özellikle Ghost Hunters ekibi bir gece boyunca hastanede kaldıklarında birçok garip olay yaşamış ve bunları kamera ile kaydetmişlerdi. Ekip 4. katta bir çocuğun hayaletiyle karşılaşmış ve bu hayaletin onların sorularına yanıt verdiğini iddia etmişti. Ayrıca Ghost Adventures ekibi 502 numaralı odada hemşirenin intihar ettiği noktada garip enerji dalgaları ve aniden değişen sıcaklıklar kaydetti. Bu tür olaylar Waverly Hills'in gerçekten lanetli olduğuna inananların sayısını arttırmıştır. 1961'de Waverly Hills kapatıldı. Ancak bir yıl sonra Woodhaven Geriatrics Sanatoryum olarak yeniden açıldı. Binanın yaşlı bakım evi olarak kullanıldığı yıllarda hastalara kötü muamele ve alışılmadık deneyler hakkında birçok söylenti ve hikaye anlatıldı. Bazılarının asılsız olduğu kanıtlandı ancak maalesef bazılarının da doğru olduğu ortaya çıktı. O günlerde oldukça etkili olduğu düşünülen elektroşok tedavisi çeşitli rahatsızlıklar için yaygın olarak kullanılıyordu. 1960'larda ve 70'lerde yapılan bütçe kesintileri hem korkunç koşullara hem de hastalara kötü muameleye yol açtı ve 1982'de eyalet tesisi tamamen kapattı. Bugün Waverly Hills Sanatoryum turistik bir cazibe merkezi ve paranormal meraklılar için popüler bir destinasyon haline geldi. Binada düzenlenen hayalet turları ve paranormal araştırma geceleri birçok ziyaretçiyi cezbediyor. Waverly Hills, geçmişindeki trajik olaylar ve yaşanan paranormal aktiviteler nedeniyle korku ve gizem dolu bir yer olarak kalmaya devam ediyor. Ziyaretçiler sanatoryumu gezerek geçmişte yaşanan korkunç olayları ve hayalet hikayelerini yerinde öğrenme fırsatı buluyorlar. Ayrıca burada düzenlenen etkinlikler ziyaretçilerin kendi paranormal deneyimlerini yaşamalarını sağlıyor. Gece turları sırasında birçok ziyaretçi tünelden gelen tuhaf sesler, koridorlarda dolaşan gölgeler ve aniden ortaya çıkan soğuk noktalar gibi paranormal aktiviteler yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bu deneyimler Waverly Hills'in hala aktif bir paranormal merkez olduğuna dair inancı güçlendiriyor. Waverly Hills Sanatoryum ölüm ve acının hüküm sürdüğü bir hastane olarak tarihe geçti. Paranormal olaylar ve hayalet hikayeleri burayı lanetli bir yer haline getirdi. Eğer bu tür hikayeleri seviyorsan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal ve korkusuz kal.